Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çilek seramızı göstereceğim. Bundan önceki videolarımda da göstermiş olduğum gibi. Artık İç Anadolu'da kış gelmeye başladığı için, soğuklar arttığı için, yani sıcaklık seviyesi düştüğü için sararmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi çileğe don vurmuyor. Yani soğuktan etkilenmiyor ama meyve oluşumu uzun sürüyor. Yani yazın bir haftada kızaran çilek kışın kızarmıyor. Olgunlaşmıyor ve sararmaya başlıyor yaprakları. Buralar bu yılın başlarında bildiğiniz gibi hastalanmıştı. Biz de kimyasal ilaç kullanmadığımız için bayağı bir zorlanmıştık ama sonunda doğal ilaçlamayla çözdük. Allah'a şükür. Bakın. Bizim seramızda biz eşek kullandık. Yani eşek dediğimiz bu tahtalar. Bakın çilekleri nereden topluyoruz. Biz tahtadan kullandık. Bütçemizin yettiği kadarıyla siz demirden, profilden yapabilirsiniz. Bunlar albiyon çilek. Verimi çok güzel. Kış mevsimine yaklaşmamıza rağmen halen daha hem çiçekte hem meyvede. Ben de bir taraftan hem size anlatıyorum hem yiyorum. Çileği çok seviyorum çünkü. Normalde bunlar olmamış. Koparırken de şöyle koparmamız gerekiyor. Çektiğimiz zaman köküyle beraber geliyor çünkü. Buralar boş kaldı. Buraları yeniden yapacağız. Burayı sonra yaptık. Bakın buranın boyları daha aşağıda. Aşağıda olduğu için toplaması kolay oluyor. Yani her yerinden görebiliyorsunuz. Bakın. Seneye inşallah daha çok olacak. Ve taze taze toplanılıyor. Bugün mesela bir müşteri geldi. O müşterimiz her hafta geliyor. Kimyasal ilaç, gübre ya da her neyse kullanmadığımız için bizi tercih ediyorlar. Normalde bunlara bir ilaç veriyorlar. Akşamdan sabaha kadar kızarıyor. Sadece kızarmış oluyor. Olgunlaşmış olmuyor. Bizimkiler birkaç günde ancak kızarıyorlar.
Ve tadı muhteşem. Bunlar yarın akşama doğru muhtemelen olmuş olurlar. Şunları buduyoruz. Yani budama yapmamız lazım. Elimizle kopartmayacağız. Normal budama makasıyla kesmemiz gerekiyor. Bunların şuralarda kökleri oluyor. Bu kökleri perlite ya da kokopite koyup köklendirmemiz lazım. Bizim kokopit dediğimiz bunlar. Kokopit de Hindistan cevizi kabuğu. Biz bunları köklendiriyoruz. Bundan biraz daha şuradan şu kahverengi tomurcuklardan çıkması gerekiyor ki biraz çoğalması gerekiyor ki köklendirelim, yeniden üretelim. Böyle üretebiliyorsunuz. Yani kendiniz çoğaltabiliyorsunuz. Bir çilekten bayağı üretebilirsiniz ama o kollarının oluşması, eğer fidelik yapıyorsanız bunları kesmiyorsunuz. Fidelik yaptığınız zaman çilekten verim alamazsınız. Çünkü kollarına güç veriyor. Bakın. Bunu buradan kesebilirsin. Şuradan kesebilirsin. Burada yeniden bir tane daha oluşmaya başlıyor. Ben bir çilekten en fazla 8-10 tane almıştım. Bakın burada da havuzumuz var. Buradan dağıtım yapılıyor. Şu başında motorumuz var. Böyle bir elektrikli sayacımız var. Suyu azaldığı zaman kuyudan yeniden takviye yapıyoruz. Ki azalmasın. Çünkü sizin burada başınızda beklemenize gerek kalmıyor. O kendisi otomatik olarak dolduruyor, boşaltıyor, suluyor. Böyle bir tesis eğer kuracaksanız ya da yapacaksanız yani bize ulaşabilirsiniz, danışabilirsiniz. Yapmanızda böyle bir tesis kurmada yani önce tabii ki bir yerinizin olması gerekiyor. Seranızın böyle demirden olması gerekiyor. Alacağınız bu sera naylonu olması gerekiyor. Bunların da çeşitli özellikleri var. Santimleri, milimleri, kalınları var, inceleri var, kaç yıllık. Bizim mesela bu aldığımız kokopitler bunlar 3 yıllık. Biz 1 yılını kullandık. Yani her sene değiştirmenize gerek kalmıyor. Bir de bu sistemi yaparken yani terazisine çok dikkat etmek gerekiyor ki bakın su gelmeyen yerler böyle oluyor, kuruyor. Siz istediğiniz kadar dikin ama su gelmediği için suyun ulaşmadığı yerler böyle kuruyor, bitmiyor, olmuyor, yetişmiyor ya da susuz kalıyor. Bakın bu mesela. Bu susuz kalmış ve artık suyunu çekmiş, salmaya başlamış kendini. Onun için terazisine dikkat etmek gerekiyor. Hizalarına, boyuna dikkat etmek gerekiyor. Yani milim milim yapmak gerekiyor ki daha düzgün olsun. Su her yere ulaşabilsin. Daha iyi sulansın ve biz daha iyi ürün alabilelim. Verimimiz yüksek olsun. Ürünümüz kaliteli olsun. Mesela bunları bizimkiler ortalarına da çakmışlar. Topladıklarını orada bırakalım kalsın diye.
Ben de buradan her gördüğüm kırmızıyı alıyorum. Çileği çok seviyorum dediğim gibi. Bakın buradaki boruları göstereceğim şimdi size. Şimdi başından şu aşağıdaki siyah boruyu görüyorsunuz. O siyah borudan bu siyah borulara geliyor. Bakın aşağıdan. Sonrasında bu kokopitlerin altındaki demir oluklardan baştaki şu beyaz boru var. Aşağıda görüyorsunuz. Beyaz borudan havuzda yeniden dökülüyor. Yani israf olmuyor. Olmaması lazım. Biz önce burada sulu tarım yapıyorduk. Kıvırcık yetiştiriyorduk. Tamam, güzel oluyordu ama kışın donuyordu, don vuruyordu. Yani suyu donuyordu. Sistem çalışıyordu. Sistemle ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama soğuktan dolayı motor donuyordu. Ya da dibindeki sular donuyordu. O yüzden bizimkilerde ürünlerde kötü oluyordu. O yüzden çileğe geçtik. İyi ki çileğe geçmişiz. Çileğin hani verimi güzel. Biz tabii ki bu sene yapamadık ama hastalıktan dolayı kazancı güzel. Mesela 15-20'ye satıyorsun ya da 25-30'a satıyorsun. Yani bulunduğun yerin pazarına bağlı. Kazancın da ona göre yüksek oluyor. Ama çilek zaten siparişe yetişemiyorsun. Yani öyle biz bu yıl olmadığı için yetişemedik. İnşallah seneye daha çok, daha verimli olacak inşallah. Ve biz de ona göre daha kaliteli çilekler, daha verimli, daha inşallah bol kazançlı bir yıl geçireceğiz. Geçirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz o yönde. Onun için devam ediyoruz. Şimdi burada var çileklerimiz. Karşı tarafta var. Ve yeni bir tarla kiraladık. Orada da malç naylonuna ektik. Yani normal toprakta olacak yine. Ama naylonun üzerinde olacak ki topraktaki otlar, yabani otlar çok çileğe zarar vermesin. Biz de sıkıntı çekmeyelim. Bu sarı sallanan levhalarda sinekleri yakalamak için, yani zirai ilaç kullanmıyoruz ama böyle bir şey kullanıyoruz. Yapışkan. Köylerde filan da var. Bunların yuvarlakları. Onlardan kullanabiliyorlar. Sinekler geliyorlar, yapışıyorlar onlara. Biz de ilaçlama yapmamış oluyoruz. Bizim burada çileklerin tozlanması için kullandığımız bambu sarıları vardı. Tabii şimdi öldüler maalesef. Hava soğuk olduğu için. Bakın böyle gizlenenler de var. Normal kendimin arı var. Bir kovan arı almıştım. O da bizim için iyi bir şey oldu. Çünkü tozlanmasını sağlıyor. Normalde bizim dışarıda domatesimiz var. İşte fasulyelerimiz var. Salatalığımız var. Onlar için de iyi bir şey oldu. Arı. Çünkü tozlanmayı sağlıyor. Yani kimyasal ürün kullanmadığımız için de tozlanma az oluyor. O yüzden arı kullandık. Hem balından hem sütünden hem her şeyinden yararlanmış oluyoruz. Şimdi bu çilekle ilgili sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz ya da eğer üretmek isteyenler var ise bana ulaşabilirsiniz. Size bununla ilgili destekte bulunuruz. Hani neler yapacağınız, nasıl yapacağınız konusunda yardımcı oluruz. Çünkü biz bu işe başlarken kardeşim biliyordu sadece. Onun yardımıyla yaptık. Yine o bize destek oluyor. Çünkü onun bilgisi bizden daha çok. O yüzden zorlandığınız kısımlarda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler.